Her büyük hareket tek bir kıvılcımla ya da bu örnekte olduğu gibi tek bir mekanik tetiklemeyle başlar. Şu an gördüğünüz şey sadece paslı bir metali çevirmek değil, potansiyel enerjiyi serbest bırakmak. Burası sıradan bir vadi değil. Burası doğanın gücünün insan aklıyla birleştiği devasa bir açık hava laboratuvarı. Bugün efsanelerin ardındaki fiziği, suyun gücünü ve basit makinelerin bu vadiyi nasıl bir fabrikaya dönüştüğünü saniye saniye analiz edeceğiz. Mekanizmayı başlatıyoruz. Hazır olun. Şu çarklara dikkatle bakın. Rastgele tahtalar değil bunlar. Bu çarkların yarıçapı ne kadar büyükse merkezde oluştukları tork, yani dönme kuvveti o kadar yüksek olur. Su çarkın en dış noktasına vurarak merkeze maksimum kuvveti iletiyor. Bu devasa yapılar düşük hızda ama inanılmaz yüksek bir güçle dönüyorlar. Modern hidroelektrik santralinin atası tam olarak bu prensipte çalışır. Suyun belirli bir yükseklikten ve eğimden kazandığı hız, yani akış debisi, bu sistemin kalbidir. Newton'un hareket yasaları burada devreye giriyor. Su kütlesi çarkın kanadına çarptığı anda sahip olduğu momentumu çarka aktarır. İşte o çarpma anı enerjinin son değiştirdiği andır. Burada hamakta sallanan kişi de yine suyun enerjisiyle birlikte hamakta sallanıyor. Su döndükçe çarka bağlanan iç sayesinde hamakta aynı şekilde bir ileri geri ve sarkas gibi sallanmaya başlıyor. İlk enerji yine sudan başlıyor. Su çarkı çeviriyor. Çarkta merkezindeki mili çevirerek burada bir hareket sağlıyor. Bu hareketle beraber hem hamaktaki kişi sallanıyor hem de salındaktaki kişinin sallanmasını sağlıyor. Çok tatlı değil mi? Ve şu arkadaki mükemmel. Peki bu enerji nereye gidiyor? Dışarıdaki o devasa dairesel hareket bir mil yardımıyla içeriye taşınıyor. Bu enerjinin transferidir. Burada gördüğünüz sistem aslında bir enerji dönüştürücü. Suyun öteleme hareketini alıp dairesel harekete çeviriyor. Bu vadideki her bir çark, geçmişin mühendislerinin elektriğe ihtiyaç duymadan nasıl iş ürettiğinin kanıtı. Sesleri duyuyor musunuz? Bu mekaniğin ritmi. Her gıcırtı bir kuvvetin başka bir kuvvete direnip onu yendiği anın sesidir. Tabii doğayla savaşmak seviyesi değildir. 10 dakika boyunca sadece bu çarkları izleyerek bile malzeme bilimi hakkında ders çıkarabiliriz. Sürekli su teması ve korozyon, ahşabın suyla şişmesi, metal aksamların oksitlenmesi yani paslanması. Bu çarklar yıllardır dönüyor. Suyun aşındırıcı gücüne rağmen basit makinelerin dayanıklılığı inanılmaz. Burada çekilme kuvveti sistemin en büyük düşmanı ama su aynı zamanda doğal bir yağlayıcı görevi görüyor. Burada ise çift taraflı bir kaldıraç var. Su bir taraftan doluyor, doldukça kaldıraçın diğer tarafı aşağı doğru geliyor, suyu akıtıyor ve tekrar denge sağlanıyor. Ve üzerindeki figürlerde bunu destekliyor. Bu nasıl sallanıyor? Bak şurada ip var. Bak. Su çarkı döndürüyor. O dönen çarkta bak iple beraber sallıyor. Gördün mü? Yine bir çift taraflı kaldıraç örneği. Bir taraftan su doluyor,
doldukça denge bozuluyor. Bozuldukça su dökülüyor. Döküldükçe tekrar dengeye geliyor. Basit makinelerin en güzel örnekleri burada. Yine bir çark sistemi daha. Aslında bu çarkı su döndürüyor ama buradaki figür döndürüyormuş gibi gözüküyor ve bu da çok ilgi çekiyor. Tamamen suyun gücüyle, fizik bilimiyle alakalı bir durum. Çarklardan aldığımız o ham dönme gücünü şimdi keskin bir işe dönüştürme zamanı. Testere. Burada mekaniğin biraz daha agresif bir yüzünü görüyoruz. Bir testerenin verimli çalışması için gerekli şey sadece keskinlik değildir. Uygulanan basınç ve hızın dengesidir. Sanayi devriminden önce odunları ve taşları işte bu prensiple dize getirdiler. Cazılar Deresi'nde zaman kavramı biraz karışık. Az önce hidrolik enerji konuşurken şimdi teknolojik bir mezarlığın içerisindeyiz. Önce şuna bir bakın. Mısır değirmenleri. İki devasa taşın birbirini sürtünmesi. Burada ezme ve öğütme kuvveti devrede. Taşın ağırlığı ve dönme hızı taneleri un ufak ediyor. Bu tarım teknolojisinin zirvesiydi. Ve hemen yanlarında analog dönemin hayaletleri, televizyonlar, radyolar, bir zamanlar evin en değerli kütlesinde duran bilgi ve eğlenceli elektronik sinyallerle taşıyan bu cihazlar şimdi doğanın içinde sessizliğe gömülmüş. Bu tezatlık çok ilginç. Biri suyla çalışan mekanik bir dev, diğeri elektrikle çalışan elektronik bir devre. Biri yüzlerce yıl dayandı, diğeri ise 50 yılda çöp oldu. Canlı eskitme ve mühendislik sağlanmalı. Tabii ki olmazsa olmaz balıklar. Bunların da ayrıntısını anlatacağımız video illaki olacaktır. Bunun için sayfamızı beğenip takip etmenizi bekliyorum. Bu kadar metal, ahşap ve gürültünün arasında sistemin biyolojik sakinleri de var. Ördekler. Ama dikkat edin, suyun içinde değiller. Topraktalar. Neden? Belki de akış hızı. Şu an onlar için fazla yüksek bir enerji harcamak istemiyorlar. Ya da sadece toprakta yiyecek arıyorlar. Doğada her canlı minimum enerji harcayarak maksimum fayda sağlama prensibine göre hareket eder. Bu ördeklerin şu an karada olması bile bir enerji tasarrufu stratejisi olabilir. Mekanik kaosun ortasında biyolojik bir dingillik. Şimdi biraz daha basit ama temel kurallarından birine geçelim. Salıncak. Aslında bu devasa bir sargaçtır. Burada fizik kuralı çok net. Enerjinin korunumu. En tepe noktada potansiyel enerjiniz maksimumdur. Hızınız sıfırdır. Aşağıya doğru indikçe yer çekimi sizi hızlandırır. Potansiyel enerji net enerjiye dönüşür ve en alt noktada maksimum hıza ulaşırsınız. Bu adenin manzarasına karşı yapılan bu hareket aslında yer çekimiyle oynadığınız bir oyun. Basit harmonik hareketin en eğlenceli hali. Bugün Trabzon'da Cazılar Deresi'nde saatle turistik bir gezi yapmadık. Basit makinelerin gücünü, suyun mekaniğini ve zamanın her şeyi nasıl dönüştürdüğünü inceledik. Bilim her yerde, paslı bir çarkta, dönen bir taşta, hatta toprakta dinlenen bir ördekte. Bu tür incelemelerin ve action fen keşiflerinin devamı için takipte kalın. Bir sonraki macerada fiziğin başka bir kuralını test etmek üzere. Hoşça kalın. Çektik.